Hülya İstanbul'a gitti. Hülya en son Mayıs sonu gibi İstanbul'a gitmişti. Ben de ondan bir ay önce Nisan ayında İstanbul'daydım. İstanbul Bodrum bisiklet turunu başlamak için hani Ali ile başladığımız 13 gün süren, Tayfun abiyle bitirdiğimiz, arada Tarık'ın da bana katıldığı çok güzel bir tur yapmıştık. Sanırım bu yıl yaptığımız en güzel şeylerden, en güzel etkinliklerden biriydi. En son güzeldi dediğim yıl benim için 2018'di. 4 yıllık bir aradan sonra 2023 gerçekten hiç fena olmadı. Galiba başkaları için de benzer bir durum var. Zira uzun süredir gelmeyen kimi sorular yeniden gelmeye başladı. Genelde de iki tip soru alırdım. Biri Bodrum'da yaşamakla alakalı, ikincisi de bisikletle. Bodrum'la ilgili olarak hani orada nerede yaşanır, nerede mutlu olurum, sosyal hayat nasıl, kışın nasıl geçiyor hayat falan filan gibi ya da hani önereceğiniz bir şeyler var mı? Bisikletle ilgili olarak da işte yeni bisiklet almak istiyorum, ne önerirsiniz? Ya da bisiklete yeni başlamak istiyorum, nasıl bir adım atmalıyım gibi sorular. Önce iyi bir bisiklet mağazasından gidip tanışıp onun önerilerine göre, tavsiyelerine göre iyi bir bisiklet alması gerekiyor. Alacağı bisiklet ile ne yapacak? Bu çok önemli. Yani ulaşım aracı olarak kullanacaksa tabii çok para vermesine gerek yok. Ama tabii uzun turlar yapacak, spor yapacaksa mutlaka kaliteli bir bisiklet alması gerekiyor. En azından vites takımı daha güçlü. Onun yokuşlarda daha rahat kullanabileceği vites takımı olması gerekiyor. Bilirkişi önemli. Onlar da bizleriz. İşte mağazası olan arkadaşlar. Doğru yerden doğru bisiklet almak gerekiyor. Zaten bu işe biz gönlümüzü verdik. Tabii ki doğru ürünü vereceğiz ki onu bir kenara koymayacak. Onu doğru ürünü aldığı zaman zaten kullanacak. Ama doğru ürünü olmadığı zaman onu bir daha kullanmayacak. O kişi bisiklete bir daha binmeyecek. Öyle düşünüyorum ben. Benim de ilk yaptığım şey gidip kendime bisiklet almak oldu. Bu arkamdaki değil tabii. Yakın çevrem Bodrum'a gitmem konusunda biraz blöf yaptığımı düşünüyordu. Üstelik bisikletle gideceğim dediğimde çok da umursamadılar. Ama bir bisiklet alıp önlerine koyduğumda galiba onlar da bazı şeyleri yapmak istediğime inandılar. Ve o anda galiba kendilerini benim yerime bisikletin üzerinde hayal etmeye başladılar. Çünkü içlerindeki endişeler, korkular ortaya çıkmaya başladı. Ya düşersen, ya bir köpek kovalarsa, ya bir araba çarparsa gibi. Oysa galiba yeni bisiklete başlayan birinin endişeleri çok daha naif oluyor. Çünkü hatırlıyorum, ben işte kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerde lastiğim patlarsa ne olur falan diye düşünüyordum. Ya da zincirim atarsa nasıl halledeceğim? Bütün bunları bilmiyordum çünkü gerçekten çok yeniydim. Bir bisiklet geçmişim yoktu. Bir bisiklet hatıram yoktu. Sadece bisikletimi alıp yola çıkmak istiyordum. Ve izlediğim videolar bana çok şiirsel geliyordu ve yapacağım yolculuğu da aynı şekilde o şiirsellikte geçeceğini hayal ediyordum. Tamam, 41 yaşındasın. Kariyerini daha parlatabilirsin. Yani ne işin var Bodrum'da? Hadi onu bir kenara bırakalım ama bari bisikletle gitme be oğlum falan dediklerini hatırlıyorum yakınlarımın. Ama dediğim gibi çok duygusal bakıyordum olaya. Yani sorduklarında neden bisikletle gidiyorsun diye sorduklarında bir tane hikayem var ve onu renklendirmek istiyorum diye açıklamışımdır hep. Ya da bir şekilde bir saatlik uçuşla Bodrum'a gelmek benim üzerimdeki o şehrin
kirini, pasını, dokusunu dökmeyecekti. Yani İstanbul'la buraya gelmiş olacaktım. Daha da önemlisi Bodrum'un benim için bir ödül olmasını istiyordum. Yani bunu hak etmem gerekiyordu ve bu yolculuğu yapmakta oldukça kararlıydım. Yeni bisikletimin ömrü bu yolculukta sınırlı diye düşünmüştüm ben. Ve 690 kilometre sonunda o bir şekilde birine hediye edilecekti ya satılacaktı vesaire, bilmiyorum. Öyle planlamıştım kafamda. Fakat öyle olmadı. O 690 kilometre yıllar içerisinde 25-30 bin kilometreleri çıktı. Yani bu aslında İstanbul'dan başlayan ve Bodrum'da biten bir yolculuk olmakla kalmadı. Zira galiba önemli olan bisikletin benim hayatımı nasıl değiştirdiğini anlamamla alakalıydı. Hani hep diyorum ya, bisiklete binmek fena halde hayata benziyor diye. 2018 yılında emekli olduktan sonra daha önce girdiğim grupların tamamen içine girdim. Hem çok sosyalleştim, hem sağlık açısından kendimi daha iyi hissettim ve Türkiye'nin her şehrini çok daha keyifle gezdiğime inanıyorum. Ben asosyal, evde oturan bir adamken Tarkan bisiklet sayesinde bisiklete tanıştım. Şimdi elimde bisikletimle festival koşturuyorum. Çok seviyorum bisiklet sürmeyi. Emekli olduktan sonra hayatla, doğayla iç içe olmak, insanlarla sosyalleşmek, çeşitli bisiklet aktivitelerinin içinde olmak insana çok büyük haz ve gurur veriyor. Daha genç hissediyorsun kendini. Çok mutluyum bisikletli bir yaşamdan. Bisiklet hayatımı efsane değiştirdi. Çünkü ben de evde oturan, böyle rampadan nefret eden tembel biriyim, öyle diyeyim. Ama ne zaman e-bike'la tanıştım, güzel bir e-bike'ım oldu ve çok mutluyum. Festival geziyorum. Tırmanamayacağım rampa yok. Çok güzel dostluklar ediniyorum bisiklet sayesinde ve çok mutluyum. Benim için Gökotur'un ayrı bir önemi var. Tam 8 defa katıldım. Hatta bir kere de tek başıma yaptım. 9 defa Gökova'yı döndüğümü söyleyebilirim. Güzel olan şey, bu tur benim aslında İstanbul'dan Bodrum'a gelmeden önce bir nevi okul saydığım bir tur. Çünkü çok şey öğrendim ben. Başta da dediğim gibi bisikletle ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Bir geçmişim yok. Hiç daha önce çadır kurmamışım. Bu tur benim için hayatımın en özel organizasyonlarından biri haline geldi. Gelin bize yardımcı olalım. Vallahi o kadar çok Gökova bisiklet turuna katılan insan var ki, yani müdavim, ve hepsini burada görmek, birçoğunu burada görmek en azından iyi geldi. Kucaklaştık, hasret giderdik, birbirimize hal hatır sorduk. Bu tablo bile bisikletin benim hayatımı nasıl değiştirdiğini gösteren harika bir detay. Son yıllarda İstanbul'da çevrem sadece ofis arkadaşlarımdan oluşuyordu. Şimdi ise gözlerimiz seni aradı diyen koskoca bir bisiklet camiasının içindeyim. O yüzden turun kalan son 2 gününde onlara eşlik edeceğim. Evet, bisiklet çileli bir şeydir. Ama devam edersen ağrıyı, acıyı yönetmeyi öğrenirsin. Bu senin hayatta göğüslemen gereken durumları hafifletir. Hızlı düşünmeyi sağlar. Daha önce kararsızlıkla boğuşan karakterini karar vermekten çekinmeyen bir kişiliğe dönüştürür. Daha kolay inisiyatif alırsın. Yolu okumayı öğrenmek, hayatta da ileriye bakmak demektir. Böylece riskleri ve krizleri görebilirsin. Normalde farkına varmadığın küçücük şeyler hayatta alabileceğin en büyük ödüllere dönüşür. Bisikletle kaybolmakla ilgili yaygın bir endişe bile yeni bir keşif anlamına geliyor. Böylece konfor alanının dışına çıkabiliyorsun. Limitlerini, sınırlarını test edebiliyorsun. Nedensiz yaşanır mı? Amaçsız. Bisiklet sana her sabah erken kalkmak için çok güzel bir neden verir. Bunun kazanmak ya da kaybetmekle alakalı olmadığını anladığında yol ya da hayat artık tadı çıkarılacak bir hal alır. Bir sürü yol hikayesi ve anı da cabası.
İşte bisiklete bu yüzden binmeyi seviyorum. Hayatımı değiştirdiği, dönüştürdüğü, yeni anlamlar kattığı için. O halde bisiklet kullananlara şunu sormak istiyorum. Bisiklet sizin hayatınızı nasıl değiştirdi? Ya da kullanmayanlara denemeye değmez mi diye sormak istiyorum. Yorumlarda buluşalım. Efendim? Tamam vereceğim ama saat erken daha. Hem dur şu videoyu kapatalım. Olur mu? Tamam Fakizeciğim. Tamam. O halde bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen kendinize çok iyi bakın. Saatli kalın. Hoşça kalın. Çıktı mı bile oraya? Suyun var mı?